Miyelin oligodendrosit glikoprotein antikor ilişkili hastalık MOGAD, merkezi sinir sistemini etkileyen otoimmün kaynaklı demiyelinizan bir hastalıktır. Oligodendrositlerin yüzeyinde bulunan MOG adlı yapısal proteine karşı gelişen immünglobulin G tipi otoantikorlar sonucunda ortaya çıkar. MOGAD, klinik ve radyolojik özellikleri bakımından multipil skleroz ve nöromiyelitis optika spektrum bozukluğuna benzerlik gösterse de günümüzde ayrı bir klinik tablo olarak tanımlanmaktadır. Çocuklarda daha sık görülmekle birlikte ortalama başlangıç yaşı 20 ile 30 arasındadır. MS ve NMOSD'deki kadın hakimiyeti aksine yetişkinlerde kadın ve erkekleri eşit etkilemektedir. Miyelin oligodendrosit glikoprotein, merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfın dış yüzeyinde yer alır ve miyelin bütünlüğünün korunmasında önemli rol oynar. MOGAD'ın temel patofizyolojik mekanizması, MOG'a karşı gelişen otoantikorların merkezi sinir sisteminde demiyelinizan bir immün yanıtı tetiklemesiyle başlar. Bu immün yanıt, optik sinir, omurilik ve beyin dokusunda inflamasyona ve demiyelinizasyona yol açarak nörolojik fonksiyon bozukluğu ya da kaybına neden olur. Anti-MOG antikorlarının patojenitesi, antikor bağımlı hücresel sitotoksisite ve kompleman aracılı sitotoksisite gibi mekanizmalarla açıklanabilir. Bu süreçlerde doğal öldürücü hücreler ve kompleman sisteminin bileşenleri MOG ile kaplanmış miyelin yapılarında hasara neden olur. Elde edilen veriler, MOGAD'da immün sistemin miyeline yönelik özgül bir saldırı gerçekleştirdiğini ve bunun multiple sklerozdan farklı bir patofizyolojik profil sunduğunu göstermektedir. Histopatolojik olarak MOGAD lezyonlarında perivenöz ve yaygın beyaz cevher demiyelinizasyonu dikkat çeker. Lezyonlarda belirgin CD4 pozitif T lenfosit infiltrasyonu, makrofaj ve mikroglia aktivasyonu izlenir. Ayrıca kompleman sisteminin aktif olduğu bölgelerde C3 ve C9 bileşenlerinin birikimi saptanmıştır. Ancak NMOSD'de olduğu gibi belirgin astrosit kaybı ve aquaporin 4 proteini hedeflenmesi MOGAD'da gözlenmez. Ayrıca MOG proteininin belirgin olarak hedef alınmasına karşın total MOG kaybının gözlenmemesi, MOGAD'ın inflamatuar yanıtının sınırlı ve odaklı olduğunu düşündürmektedir. Patofizyolojik ve klinik özellikleri itibariyle MOGAD, merkezi sinir sisteminin immün aracılı demiyelinizan hastalıkları arasında özgün bir yere sahiptir. MOGAD, klinik olarak geniş bir yelpazede farklı nörolojik bulgularla ortaya çıkabilmekte, monofazik veya tekrarlayıcı relapsing seyir gösterebilmektedir. MOGAD'ın temel klinik bulguları optik nörit, miyelit, akut dissemine ensefalomiyelit, monofokal veya polifokal serebral defisit, beyin sapı veya serebellar defisit ve sıklıkla nöbet, konfüzyon ve baş ağrısı gibi bulgularla prezente olan serebral kortikal ensefalittir. Bu klinik bulgular yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Erişkinlerde sıklıkla optik nörit ve transvers miyelit ön plandayken, çocuklarda ensefalopati ve multifokal nörolojik defisitlerle seyreden Adem benzeri tablolar daha yaygındır. MOGAD optik nöritinin özellikleri: sıklıkla bilateral, optik sinirin %50'den daha fazlasını uzunlamasına optik kiyazmaya dek tutabilmesi, sinirin ön kısmını tutmasına bağlı optik disk ödemi oluşturması ve MR'da perinöral optik kılıf tutuluşu göstermesidir. MOGAD seyrinde görülen miyelitin de spinal kordun 3 ya da daha fazla segmentini uzunlamasına tutması, kordun santralini tutmasına bağlı MR'da H işareti görülmesi ve konus tutuluşu başlıca özellikleridir. Beyinde ise sınırları belirsiz, beyaz madde ve derin gri maddeyi tutabilen, orta serebeller pedinkül sıklıkla olmak kaydıyla beyin sapında büyük lezyonların yanı sıra çoğunlukla tek taraflı kortikal ödem ve leptomeningeal kontrastlanma ile serebral kortikal ensefalit MOGAD'ın tipik bulgularıdır. Tanıda, serumda canlı hücre bazlı immünofloresan testler ile tespit edilen anti-MOG antikorları belirleyici rol oynar. Bu antikorların saptanması, MOGAD'ın yüksek özgürlükle multiple skleroz ve aquaporin 4 immunglobulin G pozitif NMOSD'den ayrımını sağlar. MOG antikor sentezinin başlıca periferde meydana geldiği bilinmekle birlikte intratekal sentez de bildirilmiştir. Bu nedenle 2023'te yayınlanan Uluslararası MOGAD paneli kriterleri, MOGAD kliniği düşündüren seronegatif bireylerde beyin omurilik sıvısında
MOG antikoru bakılmasını önermektedir. BOS incelemesi, MOGAD'ın ayırıcı tanısı için oldukça önemlidir. MS tanısı ile izlenen ve tedaviye dirençli olgularda MOG antikoru bakılması önerilmektedir. Ayrıca Aquaporin 4 IgG antikorları, negatif olan NMOSD benzeri klinik tablolar da MOGAD açısından sorgulanmalıdır. MOGAD tanı sürecinde enfeksiyöz, vaskülitik ve neoplastik süreçler dışlanmalı, özellikle enfeksiyon sonrası gelişen immün aracılı ensefalomiyelitler ile ayırıcı tanı dikkatle yapılmalıdır. Güncel kılavuzlar, klinik ve radyolojik bulgular ile serolojik testlerin birlikte yorumlanarak tanının konmasını önermektedir. MOGAD tedavisinde temel hedef, akut atakların hızlı şekilde kontrol altına alınması ve uzun dönemde relapsların önlenmesidir. Hastalığın klinik seyri, bazı olgularda monofazik, bazılarında ise tekrarlayıcı olabileceğinden, tedavi stratejileri bireysel hasta özelliklerine göre şekillendirilmelidir. Atak tedavisinde yüksek doz intravenöz metilprednizolon ilk basamak olarak uygulanır. Kortikosteroid tedavisine yanıt vermeyen olgularda plazmaferez etkili bir seçenek olup immün komplekslerin dolaşımdan uzaklaştırılmasını sağlar. Plazmaferez uygulanamayan durumlarda intravenöz immün globulin kullanılabilir. Hastaların büyük çoğunluğunda atak tedavileri ile belirgin düzelme sağlanabilmekte, kalıcı özürlülük oranları NMOSD'ye kıyasla daha düşük seyretmektedir. Hastaların yaklaşık yarısının monofazik seyrettiği bilindiğinden, tamamen iyileşen olgularda uzun süreli immünsüpresif tedavi gerekliliği tartışmalıdır. Bununla birlikte önemli bir hasta grubunda relapslarla seyreden kronik bir hastalık formu gelişebilir. Tedavide genel yaklaşım ilk atağı ağır olup sekelli iyileşen hastalarda uzun süreli steroid kullanımının yan etkileri gözetilerek steroid veya koruyucu immünsüpresif tedavilere en kısa sürede başlamaktır. En sık kullanılan immünsüpresif ajanlar azatiopirin, mikofenolat mofetil ve metotrexattır. NMOSD tedavisinde yaygın olarak kullanılan rituximab, MOGAD olgularında da bazı çalışmalarda etkin bulunmuş ancak relapse oranları açısından farklı sonuçlar bildirilmiştir. MOGAD'a özgü, randomize kontrollü çalışmalar henüz sınırlı olup tedavi protokolleri büyük ölçüde NMOSD ve MS verilerine dayanmaktadır. Bu nedenle hastaların tedavi yanıtı düzenli olarak izlenmeli ve tedavi rejimi bireysel yanıt doğrultusunda revize edilmelidir. Günümüzde klinik çalışmaları devam eden monoklonal antikorlar olan Fc reseptör blokajı yapan rozanolixizumab ve interleukin 6 reseptör blokajı yapan satralizumab, yakın gelecekte kanıta dayalı MOGAD tedavileri için umut vaat etmektedir.